İntegral. Matematikten anlayın veya anlamayın, bu sembolü mutlaka görmüşsünüzdür. Peki bu sembol neyin nesi? Nedir bu sembol? Hiç düşündünüz mü? Gelin sizinle integralin ne olduğuna basitçe bir bakış atalım. Bu video kimlere hitap ediyor? İntegralin iyisini bile bilmeyenlere, lise matematiği seviyesinde bilgisi az olanlara, matematiğe merakı olanlara, elbette siz bilimetriyi seven güzel insanlara hitap ediyor. Hepiniz öyle ya da böyle bir dikdörtgenin alanını hesaplayabilecek matematik bilgisine sahipsinizdir diye düşünüyorum. Şimdi sizinle bir grafiği inceleyelim. Bir fonksiyonun grafiğini. Bu fonksiyonun grafiği y eşittir 3. Yani x'te vereceğiniz her değer için fonksiyon y'de 3 değerini alıyor. Buradaki noktaları birleştirirsek düz bir çizgi elde ederiz. Çünkü bu sabit bir fonksiyonun grafiği. Haliyle bu sabit fonksiyonun altındaki alan, yani grafiğin çizgisinin altındaki alan bir dikdörtgen belirtiyor. Bu dikdörtgenin alanını hesaplamak istersek de dikdörtgenin başlangıç değerinden son değerine kadar olan uzunluğunu, yani x eksenindeki uzunluğunu ve başlangıçtan yüksekliği olan uzunluğunu, yani y değerini çarpmamız gerekir. Burada y değerimiz 3, x değerimiz ise 7 olduğu için 3 çarpı 7'den cevabımız 21 geliyor. Peki ya grafiğimiz sabit bir fonksiyona ait olmasaydı? O zaman ne yapardık? Mesela böyle bir eğrinin altındaki alanı nasıl hesaplardınız? Burada aklınıza nasıl bir yöntem geliyor? Çünkü normal bir dikdörtgenin alanını hesaplamaktan çok daha zor bir problem olduğu bence bariz. İşte bu noktada integral ortaya çıkıyor. İntegralin olayı biraz farklı açıkçası. Ona değinmek istiyorum. Aslında integralin keşif süreci bayağı bir olaylı. Yani buradan bir dizi veya film bile çıkar, öyle diyeyim size. 1660'lı yıllarda Isaac Newton tarafından, evet o meşhur Newton, başına elma düştüğü falan söylenen Newton'dan bahsediyorum. O Newton tarafından keşfediliyor integral ve aslında kalkülüs kavramı. Fakat 1684 yılında Wilhelm Leibniz adında bir bilim insanı, çok önemli birisi bu arada kendisi, çalışmalarını paylaşıyor ve burada integralden bahsediyor. Kalkülüsü keşfediyor aslında burada. Ve bunu gören Newton, Leibniz'e adeta savaş açıyor. Ama sorun şu, Newton Leibniz'den önce yapmış olduğu kalkülüs çalışmalarını paylaşmadığı ve çok sessiz takıldığı için kimse Newton'un böyle bir çalışma yaptığını bilmiyor. Ve sonra tarihin en büyük bilimsel kavgalarından birisi başlıyor. Avrupa'daki bilim insanları birbirine giriyor, o derece yani. Newton çok sert Leibniz'e saldırıyor. Ve ben açıkçası burada Newton'un yaptıklarını büyük ölçüde hatalı görüyorum. Neyse, orası ayrı bir konu ve tamamen başka bir videonun içerisinde bahsedebileceğim kadar uzun. Ama integral bayağı olaylı keşfediliyor. Şunu da söyleyeyim. O kullandığımız meşhur S şeklindeki integral sembolü Leibniz'den geliyor. Ve S şeklinde ya, aslında bu summation, sum yani toplam demek. Ki integralin ne olduğunu gayet açıklayan bir sembol. Her şeye rağmen seviyoruz seni Newton. Sorumuza geri dönelim. Elimizdeki bu eğrinin altındaki alanı nasıl hesaplardık? Bir düşünün. Bunun için nasıl bir yöntem geliştirebilirdiniz? İpucu veriyorum, yaratıcı olmanız gerekiyor çünkü çok soyut bir kavram inşa edeceksiniz. Tıpkı Newton'un yaptığı gibi. Grafiğimizi tekrar alalım. Eğrimizi çizelim ve eğrimizin altına dikdörtgenler çizelim. Daha sonra bu dikdörtgenleri tek tek alarak toplamaya başlayalım. Burada topladığımız şey dikdörtgenlerin alanları. Gördüğünüz üzere bütün dikdörtgenlerin alanını toplarsak eğrinin altındaki alanı hesaplamış oluruz. İşte burada integral ortaya çıkıyor. Burada gördüğünüz 1, integralin başlangıcı, 7 ise sonu demek. Bunu daha detaylı açıklayacağım. Elimizdeki grafiğin altına dikdörtgenleri çizerek bunları toplayıp alanı bulabileceğimizi söylemiştim. Şimdi buradaki grafiğin altına ben dikdörtgenleri çizdim.
Ve burada gelin sizinle alanı hesaplayalım. Öncelikle alanı hesaplamak için her bir dikdörtgenin uzunluğuyla yüksekliğini çarpıp bu dikdörtgenleri toplamalıyız. Kısacası her bir dikdörtgenin alanını bulup bunları en sonunda toplamalıyız, değil mi? Şimdi her bir dikdörtgenin yüksekliğini veren şey fonksiyonun o noktadaki değeri. Yani y ekseninde. Bu zaten bariz belli. Buna f x i diyorum. Buradaki i kaçıncı dikdörtgen olduğu gibi düşünebilirsiniz aslında. Yani fonksiyonun o noktadaki yüksekliğini verecek. Her bir dikdörtgenin uzunluğunu bulmak içinse, unutmayın bu dikdörtgenlerin hepsi eşitti. A'dan B'ye kadar olan bir uzunluğumuz var burada x ekseninde. B eksi A bölü N. Burada N dikdörtgen sayısı. Yani B'den A'yı çıkarıp kısacası bu dikdörtgenlerin çizildiği aralığın uzunluğunu bulup bunu dikdörtgen sayısına bölersem tek bir dikdörtgenin eşit uzunluğunu bulurum. Daha doğrusu yataydaki uzunluğunu bulurum. Bunu da delta x olarak gösteriyorum. Delta'nın ne olduğunu bilmeyenler basitçe değişim demek, değişim miktarı gibi düşünebilirsiniz. Yani aslında burada delta x'in siz uzunluktan ibaret olduğunu bilseniz yeter. Şimdi bununla, bu değerle delta x'i çarparsam bulduğum şey aslında bir dikdörtgenin alanı olur. Burada fark ettiğiniz üzere f x1 delta x1 işte artı f x2 delta x2 gibi bütün dikdörtgenleri tek tek alanlarını bulup gördüğünüz üzere şu bir dikdörtgenin alanı, şu da onu da şöyle göstereyim. İkinci dikdörtgenin alanı vesaire bu şekilde toplamaya devam edersek aslında biz bütün dikdörtgenlerin alanını toplayıp grafiğin altındaki alanı bulmuş oluruz. Bunu da aşağıda yazdığım şekilde şurada göreceğiniz üzere ifade edebiliyoruz. Buna sigma toplamı deniyor. Çok önemli değil ama anlatayım. I birden başlamak üzere n'ye kadar yani dikdörtgen sayısı sonuç itibariyle mesela burada 8 tane dikdörtgen var. 8'e kadar gidecek. Yani başlangıçtan sonuna kadar bütün dikdörtgenlerin uzunluklarıyla bütün dikdörtgenlerin yataydaki uzunluklarını çarparsam alanı bulurum demek. Şimdi burada bir şeyi fark etmeniz gerekiyor. Biz sadece 8 tane dikdörtgen çizerek güya buranın alanını hesapladık. Ama burada bir hata var. Fark ettiyseniz bu dikdörtgenlerin aralarında bir sürü boşluk kaldı. Yani aslında biz alanı kusursuz bir şekilde hesaplamadık. Sadece bir yöntem. Ayrıca bazı dikdörtgenler de grafiğin dışına taştı. Biz burada dikdörtgen sayısını ne kadar çok artırırsak sonuca o kadar yaklaşırız. Çünkü daha ince, daha hassas çizilmiş dikdörtgenler bize daha doğru sonuçlar verir. Ve dikdörtgen sayısını sonsuza götürürsek işte o noktada gerçek sonuca ulaşırız. Buna sonsuz küçük denmekte. Evet, sonsuz küçük kavramı doğuyor burada. Yani limit kavramından bahsetmem gerekiyor burada size. Detaylarına çok girmeyeceğim. Aslında limit oldukça detaylı bir konu ama ne yani dikdörtgen sayısını sonsuza götürürken bu işlemi uygularsam alanı bulurum. Yani bu dikdörtgenleri sonsuza götüreceğim. Evet, soyut bir kavram gibi duruyor ama matematik bu. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Newton'un yaptığı da tam olarak buydu. İşte aslında integralin temelinde yatan fikir bu. Elbette integrali bu şekilde açıkladığımız zaman ne olduğunu tam olarak anlatmış olmuyoruz. Ama genel bir fikir edinmiş oldunuz. Eğer integrali daha detaylı öğrenmek istiyorsanız mutlaka akademik matematik kaynaklarına başvurmanız gerek. Çünkü konu düşündüğünüzden çok daha derin. Ama artık integrali nispeten biliyor sayılırsınız. Diyebilirsiniz ki, integral sembolü nerede devreye giriyor? O da işte bu ifadenin farklı bir gösteriminden ibaret. Bu ifade eşittir. Şöyle de yazabilirdiniz. O kutsal integral sembolünden eklerdiniz. Derdiniz ki A'dan B'ye kadar olan bütün alanı kastediyorum. A'dan B'ye kadar fx yani
uzunluk değerleri çarpı delta x. İşte bu da integralle olan gösterimi oluyor. Yani sadece bir gösterim biçiminden ibaret. Video boyunca görmüş olduğunuz animasyonların hepsi tarafımca yapıldı ve aslında saatlerce süren bir emeğin karşılığı. Videolara çok fazla emek veriyoruz ve gerçekten ciddi anlamda zamanımızı alıyor. O görmüş olduğunuz animasyonların hepsi tek tek kodlandı. Evet, yani tek tek objelerin, işte oradaki mesela grafikteki eğrilerin, dikdörtgenlerin nasıl geleceğini, nasıl gözükmesi gerektiğini hayal edip onları daha sonrasında koda döküyorum. Ve bu kodda sürekli olarak değişiklik yapmam gerekiyor. Çünkü sürekli işte biraz sağa almam gerekiyor, biraz yukarı taşımam gerekiyor, renkleri değiştirmem gerekiyor, nasıl daha iyi gözükür ona bakıyorum. Ve ciddi anlamda burada bir emek harcanıyor. Bu emeklerimizin karşılığını abone olarak ve videoyu beğenerek tabii ki verebilirsiniz. Bu bize çok faydalı olur. Ve aynı zamanda yapmış olduğumuz bu içeriklerin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlar. Ki ben bunu söylemeyi çok sevmiyorum ama yine de hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda biz Bilimetri'yi bir gönüllü ekibi olarak ve bir öğrenci ekibi olarak aslında sürdürdüğümüz için bu projeyi devam ettirebilmemiz için maddi desteklerinize ihtiyacımız var. Çünkü aynı zamanda Bilimetri bir site ve sunucu masraflarımız, ondan sonra içerik üretimi sırasında masraflarımız ve en önemlisi ayırdığımız zamanın belli bir karşılığı var. Ve buna destek olmak, bizim çalışmalarımızı devam ettirmemize yardımcı olmak isterseniz Kreosus platformu üzerinden bize maddi destek sağlayabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bilimle kalın.